Yıllarca balıkların hissedemedikleri söylendi. Hafızaları 3 saniye, beyinleri bezelye kadar. Sadece yüzen biyolojik robotlar dendi. Oltanın ucunda çırpınan bir balığı izlerken vicdanımızı rahatlatmak için bu masala inandık. Ama bilim son 20 yılda bu masalı kabusa çevirecek kanıtlar buldu. Bugün akvaryumunuzdaki o sessiz canlıların zihnine giriyoruz. Bugün konumuz sadece biyoloji değil. Bugün konumuz vicdan. Sorumuz basit ama cevabı ağır. Hazırsanız başlayalım. Balıklar acı hisseder mi? Öncelikle balıkların bezelye kadar beyni olsa da her şeyi 3 saniyede unutmazlar. Eğer balığınızın sizi görünce cama yaklaştığını, yem kutusunun rengini tanıdığını düşünüyorsanız haklısınız. Bilimsel veriler balıkların aylar önce öğrendikleri bulmacaları hatırladığını, hatta klasik müzik bestelerini birbirinden ayırt edebildiğini gösteriyor. Ama asıl tartışma zeka değil, hissetme yeteneği. Yıllarca bilim insanları balıklarda neokorteks, beynin kıvrımlı dış katmanı olmadığı için acı hissedemeyeceklerini savundular. James Ross gibi araştırmacılar beyin yoksa acı yok, o çırpınışlar sadece refleks dediler. Bu kuşlar uçamaz çünkü yarasa gibi kanatları yok demek gibi bir şey. Evet, balıkların neokorteksi yok ama palyumları var. Son çalışmalar gösteriyor ki balık beynindeki palyum bizdeki amigdala yani duygu merkezi ve hippokampus yani hafıza merkezi ile aynı işi yapıyor. Yani donanım farklı olsa da yazılım aynı çalışıyor. Doğada bir sorunun tek bir çözümü yoktur. Bilinç sadece insan beyninin mimarisine özgü bir lüks değildir. Peki bunu nasıl kanıtladılar? İşte burası hikayenin birazcık can yaktığı yer. 2000'lerin başlarında iki cesur bilim kadını bilimin karanlık tarafına bir ışık yaktı. Snedden alabalıkların yüzünde tıpkı bizdeki gibi nosiseptörler yani ağrı reseptörleri buldu. Özellikle A delta lifleri. Bunlar keskin ancak acıyı ileten sinir otobanlarıdır. Yani balıkta donanım vardı. Peki ya yazılım? Yani gerçekten acıdan rahatsız oluyorlar mıydı? Bunu test etmek için balıkların dudaklarına arı zehri ve sirke asidi enjekte ettiler. Sonuçlar şok ediciydi. Balıklar sadece kaçmadı. Yemeden içmeden kesildiler. Ama en önemlisi tankın dibindeki çakıllara dudaklarını sürtmeye, ovalamaya başladılar. Düşünün, parmağınızı yaktığınızda ne yaparsınız? Ovalar, sallar, acıyı dindirmeye çalışırsınız. Bu bir refleks değil. Bu acıyı hafifletmeye yönelik bilinçli bir davranıştır. Balıklara ağrı kesici verildiğinde ise bu davranış anında durdu ve balıklar tekrar yem yemeye başladı. Bu onların sadece uyarını algılamadığını, aynı zamanda o uyaranın yarattığı ızdırabı yaşadıklarını kanıtladı. Tamam, acı hissediyorlar ama bilinçleri var mı? Kendilerinin farkındalar mı? Sorusuna gelelim. İşte burada sahneye küçük bir resif balığı çıkıyor. Temizlikçi Lapin. Bilim dünyasında ayna testi denen bir sınav vardır. Bir hayvanın yüzüne sadece aynada görebileceği bir boya sürersiniz. Eğer aynaya bakıp bu leke o aynadaki görüntü değil, benim yüzümde deyip kendi yüzünü temizlemeye çalışırsa test geçilir. Bunu bebekler bile 18 aydan önce yapamaz. Köpekler yapamaz. Kediler yapamaz. 2019'da Masanori Kohta ve ekibi bu testi balıklara uyguladı ve balıklar testi geçti. İşareti gördüler. Gidip kumda boğazlarını kazıdılar ve geri dönüp aynada temizlendi mi diye kontrol ettiler. Bu hayvan davranış biliminde bir atom bombası etkisi yarattı. Bazı bilim insanları kabullenemedi. Hata vardır dediler. Ama deney defalarca tekrarlandı. Küçük bir balık ben diyebiliyordu. Kendinin farkında olan bir canlının acıyı da farkında olarak yaşadığını inkar etmek imkansızdı. Peki biz akvaryum severler bu bilgiyle ne yapacağız? Hobiyi bırakalım mı? Hayır. Ama hobiyi değiştirmek zorundayız. Artık hedefimiz balığı yaşatmak değil, balığın gelişimini sağlamak olmalı. Seattle Akvaryumu gibi öncü kurumlar enfishment, balık zenginleştirmesi terimini kullanıyor. İşte evde yapabilecekleriniz. Zorlu besleme. Yemi önce suya atmayın. Doğada balık avlanır, arar, kumu eşeler. Yemi bir topun içine koyun. Delikli bir kavanoza saklayın. Bırakın zekalarını kullansınlar. Boş bir tank hapishanedir. Betalar için yapraklar, tüneller, cikletler için görünüşü keskin kaya dekorları kullanın. Ciklet tanklarında görüş kesiciler kullanmak agresyonu ve stresi, dolayısıyla kortizol seviyesini düşürür. Japon balıkları kum ağızlarını alıp elemeyi sever. Onları iri çakıllara mahkum etmek bir insanın elini kolunu bağlamak gibi. İnce silis kum kullanın ve bırakın doğalarını yaşasınlar. Balıklar bizim sessiz dostlarımız. Onların çığlığını duyamıyoruz diye o çığlık yok değil. Su sesi bizden daha hızlı iletir ama biz duymamakta ısrar ettik. Bugün bilimin ışığında artık bahanemiz kalmadı. Akvaryumunuza bir sonraki bakışınızda orada yüzenin sadece renkli bir dekor olmadığını hatırlayın. O acıyı hissedebilen, hatırlayabilen, hatta aynada kendini tanıyabilen bir birey. Ona bu saygıyla yaklaşın.